Merhaba arkadaşlar, Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size harita sistemi, Star Atlas'taki harita sistemini anlatacağım. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi Star Sage Labs'a giriş yaptıktan sonra sizi ilk önce bu ekran karşılıyor. Bu ekranda şu görmüş olduğunuz şey bizim haritamız. Şöyle haritaya biraz daha yakından göstereyim. Daha net gözüküyor böyle. Ha. Şimdi bunu satranç tahtası gibi düşünebilirsiniz. Buradan bu küçük karecilik kareler var. Buradan buraya 100 tane küçük kare var. Şu yukarıdan aşağı doğru da 100 tane küçük kare var. Yani %100 bir satranç tahtası olarak düşünebilirsiniz. Şurası da buranın tam orta noktası. Şurası. Şimdi biraz daha büyüteyim. Bakın şimdi şurada gördüğünüz her bir nokta bir sektör. Sektörlerden bakın yazıyor. Sektör 51. Toplamda 51 tane var. Bu 51 tanenin bakın 5 tanesi 10, 12, 13, 14, 15. 5 tanesi 10'nin şu mat yazıyor bakın. Mat 1, mat 2, mat 3, mat 4, mat 5. Bunlar mat ırkının 5 tane. Ondan sonra bakın şurada da ustur. Ustur 1 oluyor bu. Ustur 1, ustur 2, ustur 3, ustur 4, ustur 5. Bunlar da bu ustur ırkına ait. Yani ne yaptı? Toplamda her bir ırkın 5'er tane kendi sektörleri var. 15 yaptı. Toplamda 51 tane var. 51 tane 51'den 15'i düşerseniz 36. Ondan sonra bu geri kalan 36 da her 3 ırka eşit şekilde dağıtılmış durumda. Yani bu her ırka ait olan 5 taneden sonra bir 12'şer tane daha sektörü var her bir ırkın. Bakın onu da şurada göstereceğim size hangisi olduğunu. Şu. Bakın her bir sektörün her bir ırka dağılımı burada gözüküyor. Daha rahat görebilirsiniz. Buna HNN diye bir Hologram News Network diye bir faction, bir guild yapmış. Onu da belirteyim. Ben yapmadım bunu. Bakın her bir sektör burada gösteriyor. Şimdi şurada ne bu? ONI 1. ONI'nin yanına da bakın Starting Zone yazıyor. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Siz oyuna başlayacağınız zaman ONI ırkı buradan başlayacak. Ustur'un Starting Zone'u burası. Ustur 1. MUD'ın başlangıç yeri de burası. MUD Starting Zone, MUD 1. Şimdi bu 11, 12, 13, 14, 15 yazan bu 5 tanesi bizim safe zone dediğimiz yer, yani SZ diye, yani güvenli alan. Bunun dışında MRZ yazan yerlerde medium risk zone, yani orta riskli alanlar. Şu aşamada safe zone'la medium risk zone arasında uygulama bakımından hiçbir fark yok. Ama ileri aşamalarda bu safe zone'da gemileriniz hasar almayacak. İşte medium risk zone'da gemileriniz hasar almaya başlayacak. Hasar alabilir olacak. Henüz burada yok. Daha oraya geçmedik. Bir de high risk zone var. O da burası olacak. Orada da gemilerinizi kaybetme, savaştan kaybetme ihtimaliniz olacak. Böyle bir riske göre harita dağılımı yok ama harita dağılımı var. Fakat Labs'ta bir daha onu belirtmek istiyorum. Safe zone'da veyahut da medium risk zone'da olmanın çok bir önemi yok. Sadece mesafe olarak farklı. Sonuçta sizin bir ONI'seniz 5 tane safe zone'da var. 12 tane de MRZ bölgesinde var. Toplamda 17 tane var. Aynı şekilde Ustur'un da 17 tane var. MUD'ın da 17 tane var. Siz bunlara gidemiyorsunuz henüz. Yani ONI'deyseniz bunun alanına gidemiyorsunuz. Veyahut da işte ONI'deyseniz bu MUD'ın alanına gidemiyorsunuz. Yani bu gezegenler yapıyormuş, gidemiyorsunuz. Her bir sektörde de şu aşamada bir takım kaynaklar var. Bakın onlar da burada gösteriyor. Bunlar 9 tane kaynağımız, bizim R9 diyoruz, Resource 9. Bunlar bizim ham maddelerimiz şu aşamada. Bunlar ileride sayıları artabilir. Şu an 9 tane. Hepsinde nerelerden çıktığı yazıyor. Gösterilmiş burada. Şuraya geri dönelim.
Burada sektörler arasında gezinmeyi buradan yapabiliyorsunuz. Bakın hepsi yazıyor. Bakın yanında da hep zaten ONI 1. ONI 1 dediği ONI CSS. CSS dediği işte starting zone. Yani CS Central Space Station demek. Merkez uzay üssü. Ee, 12, 13, 14, 15. Ondan sonra da zaten gösteriyor. Bakın yanına yazmış. MRZ 13 10'nin, MRZ 14 10'nin böyle böyle aşağı kaydırıyorsunuz. Ondan sonra MAD CSS, MAD 2, MAD 3, MAD 4, MAD 5. Ondan sonra MAD'ın kontrolünde olan MRZ'ler. Ondan sonra ustunun hepsini buradan seçebiliyorsunuz. Şimdi diyelim ben 12'yi seçeyim mesela. 12 neresi? Yani şurası. Buna bastığım zaman o sektöre gidiyorum. Şimdi burası ONI 2 sektörünün e, sayfası. Bakın burada Starbase var. Şimdi şeyi anlatayım. Bu Starbase falan ne demek? Şimdi esasen her bir sektörü bir güneş sistemi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Neredeydi? Şunu açayım. Heh. Bunun tamamı aslında bir sektör. Orada bir nokta olarak gözüküyor ama aslında bu bir sektör. Dolayısıyla bu bir sektör olduğu için onun bir yıldızı var, bir star var. O starda kurulu bir starbase var. Ondan sonra bu starın etrafında da gezegenler ve asteroidler var. Tamam mı? Yani her bir sektör bir güneş sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bu yıldızda kurulan üssünde adı Starbase. Bütün o yıldızla ilgili işlemler o Starbase'den yapıyorsunuz. Şurada da bakın Planets'a tıklarsanız bu Planets'ta da işte şuradaki Venüs'ü, Mars'ı gibi Earth'ü, işte Earth dediği dünya gibi etrafında, Güneş'in etrafında dönen, o starın, yıldızın etrafında dönen gezegenler var. Bunlar da bunlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bazı sektörlerde daha fazla, bazılarına daha az. Şimdi fakat Labs aşamasında bilmeniz gereken tek şey şu. Bu henüz daha bunlardan sadece asteroid beltler kullanılıyor. Bakın burada Astro 12'deki asteroid belt'in koordinatları. Bakın 12 idi. 12.4 bunun asıl kodu. Size'ı, büyüklüğü 5000'miş. İşte onun kendi içindeki koordinatları mühim değil onlar. Bakın burada şu an asteroid belt'te 7 tane miner var. Burada bir tane kaynak üretiliyor. Şu an şimdiye kadar da 215 milyon 284 bin 715 adet kaynak üretilmiş. Tamam mı? Burada onları görüyorsunuz. Şuraya gelin bakın buraya geldiğiniz zaman da burada hangi kaynak olduğunu görürsünüz. Bakın Biomass varmış o asteroid belt'te. 214 bilmem ne bilmem ne. Henüz daha şu planetler falan henüz daha yürürlükte değil. Yani kaynak çıkartacağınız zaman asteroid belt'ten çıkartıyorsunuz. Bir daha tekrar edelim. Her sektör bunun tamamı aslında bir sektör. Biz haritada bunu bir nokta olarak görüyoruz. Nereden de o şuradan tıkladığım zaman. Bu aslında her bir nokta bir güneş sistemi olarak düşünebiliriz. O bir sektör. Ondan sonra onun içinde ne var? Bir yıldız var. Onun etrafında dönen gezegenler ve asteroid beltler var. Ama biz sanki buradan Labs'ta sanki bu bir gezegenmiş gibi düşünebiliriz şu aşamada. Ben ilerisi için söylüyorum. Yani burada şu an basit. Yani kafanız karışmasın arkadaşlar. Burasını sanki şu yıldızı bir gezegen, tek bir gezegen gibi düşünebilirsiniz şu aşamada. Ama hani ileride şuraya girip de şunun içine girdiniz işte giremedim. Ha. Girdiniz işte şurada bir planet diyor. Bu planet ne demek diye sorarsanız kafanız karışmasın. Bu ne diye ya, bilin diye söylüyorum. Bizim işimiz şu an Labs'ta sadece asteroid beltlerle ilgili. Gidiyorsunuz oradan asteroid belt'ten şeyinizi, mining'inizi yapıyorsunuz. Ondan sonra anlatacağım geri kalan kısmını. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.